Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. İnternet üzerinde mezarlıklarda kaydedilmiş birçok garip videoya rastlayabilirsiniz. Fakat bazı görüntüler var ki insanlar bunların kurgu mu yoksa gerçekten açıklanamayan olaylar mı olduğunu hala tartışıyor. İşte bugün bu videoda mezarlıklarda kaydedilmiş açıklanamayan ve en ürpertici videolara birlikte bakacağız. Franco TV, Amerika'da genellikle sıra dışı ve ürpertici yerleri araştırmasıyla tanınan popüler bir YouTuber'dır. 26 Eylül 2019 tarihinde YouTube kanalına Florida'daki büyük bir mezarlığı ziyaret ettiği ürpertici bir video yükledi. Franco'nun yaptığı keşifler internette genellikle büyük ilgi görüyor. Ancak bu mezarlık videosunu çektiği sırada izleyicileri dehşete düşüren gizemli bir olayı kamerasına yakaladı. I literally just heard a noise down here. What the f? Holy crap. There's somebody legit inside the room. Franco, mezarlıkta dolaşıp gördüğü her şeyi kayda alırken mezarlık odalarından birinin içinde garip birini fark etti. Zifiri karanlıkta bir sandalyede arkası dönük şekilde oturan ve hiç hareket etmeyen bir kişi. İşin ürpertici tarafı ise Franco'nun söylediğine göre mezarlığa girdiği sırada etrafta hiç kimse yoktu. Hatta kendisinden başka birinin orada bulunduğuna dair en ufak bir iz bile görmemişti. The thing that gets me is that I didn't see anybody go into that room. I don't even see anybody else here. Like there's no cars here. Usually you see cars and then it's like, okay, let me settle down. I keep quiet or keep to myself. But I didn't see anybody here. And what gets me number two is that she's in the dark. Like there's nobody here and she's sitting in the room in the dark. Bu görüntüden sonra her ne kadar sakin kalmaya çalışsa da asıl ürpertici detay videonun ilerleyen dakikalarında ortaya çıktı. Oh my god. She's right there. It's an old lady. Hello? Ma'am. Do you need help? Do you need help? Yeah. Not doing that. Oh my god. There's an old lady here. And I think she's visiting. Franco her ne kadar yaşlı kadınla konuşmaya çalışsa da kadının bankta oturup sadece kafasını çevirerek sessizce ona bakması oldukça tüyler ürpertici bir görüntü ortaya çıkarıyor. Yaşadığı bu durum Franco'yu gerçekten korkutmuştu ve bu yüzden kadına daha fazla yaklaşmak istemedi. Bir süre sonra neyse ki herhangi bir sorun yaşamadan aracına sağ salim dönebildi. Ancak bankta ve odanın içindeki sandalyede oturan bu kadın tam olarak kimdi? Franco'ya göre herhangi bir ziyaretçi olabilirdi. Fakat o saatte gelen bir ziyaretçi neden sessiz kalıp otursun ki? She was sitting right over here on that chair. And she was just staring at the tombs, but I don't see her. Yani belki de evsiz bir kadın da olabilirdi. Ama her kim olursa olsun kadının sessizce kafasını Franco'ya doğru çevirmesi gerçekten tüyler ürperticiydi. Sıradaki olay, Rusya'nın Pskov şehrinde bir grup gazetecinin mezarlıkta haber çekimi yaptığı sırada yaşandı. Gazeteciler bölgede giderek artan trafik kazası ölümleriyle ilgili bir haber hazırlamak için mezarlığa gitmişti. Ama daha çekim başlamadan önce işler beklenmedik bir hal aldı. Gazeteciler araçtan inmeye hazırlanırken mezarlığın farklı noktalarında duran bazı kişileri fark etti. Spor kıyafetler giyen bu kişiler yavaş yavaş aracın etrafında toplanmaya başlıyordu. Hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla bilinçli şekilde araca yaklaşmaya çalışıyorlardı. Durumun garipleştiğini anlayan ekip hızlıca oradan uzaklaşmak istedi. Önce geri manevra yaptılar, ardından aracı döndürmeye çalıştılar. Ancak mezarlıktaki kişiler giderek daha da yaklaşıyorlardı. Да.
Да. Так, сейчас смотрим. Так, главное, чтобы не куда-нибудь не в не попасть, да. Да, нападение на нас, мы на кладбище, тут, короче, какие-то люди нам преграждают дорогу, мы на машине, сейчас пока мы не выходим. Вот, можно вывести в эфир, это будет романтично. Непонятные молодые Наверное. люди догоняют нас, обкидывают Давай камнями, быстрее кидаются под колеса. Мы не можем от них уйти. Так, а второй где? Второй. Слева, вон он. Давай, прямо на него, или я не знаю. Микрорайон Крестыловый, Нет, район давайте Нового никого не кладбища. надо. На новом кладбище мы находимся. Мы пытаемся выехать с кладбища, нас догоняют. Молодые люди. Не, туда не надо, там он. Подожди. Да, но их несколько, и Нормально. они со всех сторон бегут. Петлянова! Петлянова! Да. Что делать? Подожди, что хотят они? Они вам камеру разобьют. Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 13, квартира 2. Тихо. Назад, давай, назад. Колеса протекают. Колесо протекает, РК. Ребят, что хотите? Чего? Проткнули Нет, колеса. ребят, мы уезжаем, Нас не нападают, надо. На нас напали, проткнули колеса, мы не можем уехать. Просили съездить, подожди, не надо. Попроси, мы уезжаем. Уезжаем! Kapşonlu kişilerden biri hareket eden aracın kaputuna doğru bir anda atlayarak ekibin önünü kesmeye çalıştı. Aynı sırada başka bir kişi de aracın yanına koşup lastiklere zarar vermeye çalıştı. Gazeteciler ne olduğunu anlayabilmek için onlara soru sormaya çalışsa da karşılık olarak sadece araca sert şekilde vurduklarını gördüler. O anda durumun ciddi anlamda tehlikeli bir hal aldığı iyice belli olmuştu. Sürücü bir anda gaza bastı ve etraflarını saran insanların arasından geçerek mezarlıktan uzaklaşmayı başardı. Neyse ki ekip olaydan yara almadan kurtuldu. Fakat geriye hala cevapsız kalan bir soru vardı. Mezarlıktaki bu insanlar kimdi ve neden gazetecilerin orada bulunmasını istemiyorlardı? Mark isimli bir TikTok kullanıcısı 2022 yılında bu açıklanamayan esrarengiz videoyu paylaştı. Görüntüler ilk olarak bir mezarlıkta demir tellere çarpıp kaza yapmış araçla başlıyor. İlk bakışta bu olay sıradan bir kaza gibi görünebilirdi. Ancak Mark araca ne olduğunu anlamak için yaklaştığında durum giderek garipleşmeye başlıyor. Damn, man. Lucky they didn't hit none of these tombstones. Real lucky. Hello? You alright? You okay? Arka planda hafif ağlama sesleri net bir şekilde duyulabiliyor. Ancak işin garip tarafı o sırada çevrede hiç kimsenin bulunmaması. What the hell? What the f is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? Arabanın içinde veya etrafında hiç kimse bulunmadığı halde bu ağlama seslerinin tam olarak nereden geldiği adamı epey bir düşündürdü. İzleyiciler ortaya birçok teori atsa da bu seslerin nereden geldiği hiçbir zaman açıklanamadı. Alexander adında bir adam ailesinin vefatından sonra oldukça kötü günler geçirdi. Bir gün ailesinin gömülü olduğu mezarlığa dua etmeye gitti. Ancak bir süre sonra, yani dua ettiği esnada mezar odalarından birinin içinde oldukça garip bir figür fark etti ve hemen kayıt almaya başladı. Nada substituído. Então assim aconteceu realmente. Eu estava ali focado na minha família, matando a saudade, ficando perto, até porque todos. Görüntülerde mezar odasının içinde insan yüzünü andıran küçük bir figür gözüküyor ve sanki doğrudan kameraya bakıyormuş gibi duruyor. Alexander ise bunun küçük bir kızın varlığı olduğunu ve yaşadığı olayı şöyle açıklıyor. Bugün ailemi ziyaret etmeye gittim. Dua ettikten sonra bana bakan küçük bir kızın varlığını hissettim. Onun huzur içinde olduğunu hissettim. Biraz yaklaştım ve uzun güzel saçlarını, beyaz tenini ve büyük siyah gözlerini gördüm. Daha sonra dua etmeye devam ettim. Çünkü hiçbir şeyi anlamak istemiyordum. Sadece ailemle kalmak istiyordum. Sizce Alexander'ın mezar odasında gördüğü bu beyaz şey tam olarak neydi?
2016 yılında bir grup arkadaş mezarlıkta dolaşırken oldukça rahatsız eden bir olayla karşılaştı ve video Nibbler Nibbles isimli bir kanala yüklendi. Videonun başında gençlerin mezarlıkta birbirlerini korkutmaya çalıştığı, şaka yaptığı ve karanlığa doğru sopalar fırlattığı görülüyor. Ancak bir süre sonra hiç beklemedikleri garip bir olay yaşamaya başlıyorlar. No way. You reckon I can hit a grave? I don't, man. I reckon I can. Yeah, I do, man. Gençlerden biri aniden bir şey tarafından ısırılıyor. İlk başta bunun kanatlı bir böcek ya da ona benzer bir canlı olduğu düşünülebilir. Fakat görüntüler dikkatlice incelendiğinde bu şeyin ne olduğunu anlamak pek de kolay değil. Çünkü hareketleri ve görünüşü sıradan bir böceğe ya da bilinen bir hayvan türüne pek benzemiyor. Gençler eve döndükten sonra başka bir video daha yüklüyorlar. Isırılan çocuğun bölgesi oldukça şişmiş ve yara olmuş. Alright, so we just got back from the graveyard, right? And Tim's been bitten by some weird bug or something. Have you found it on the video yet? Yeah. Let him snapping around. You right? Fine. Yeah. Okay. Okay then. What kind of bug is that? I don't know. Sıradaki görüntüler bir Uber yemek kuryesi olan Marcus Wilson tarafından kaydedildi. Marcus yıllardır farklı mahallelere yemek teslimatı yapıyordu. Ancak o gece gittiği adres onun için diğerlerinden çok daha farklıydı. 28 Nisan 2026 gecesi Marcus bir siparişi teslim etmeye giderken bulunduğu bölgenin iki büyük mezarlık alanının tam ortasında kaldığını fark etti. Etrafındaki yolların neredeyse tamamı mezarlıklarla çevriliydi. See these two lanes right here? This is where I was at, man. This one, this whole lane right here are nothing but cemeteries. Marcus daha önce de karanlık ve ürkütücü bölgelerde araç kullanmıştı. Fakat bu kez araç kamerasına yansıyan şey onu gerçekten rahatsız etti. Let's go to the cemetery. Marcus tam olarak ne olduğunu ilk başta göremedi. Ancak dışarıdan bir şey arabasına çarptı. Görüntülerde de görüldüğü üzere camların kapalı olduğundan oldukça emindi. Buna rağmen bu cisim sanki arabanın içine girdi gibi bir görüntü ekrana geldi. Marcus bunu o anda fark etmedi. Yani hiç tepki bile vermedi. Ancak asıl olay yemeği teslim ettikten sonra başlayacaktı. Çünkü teslimden sonra aracına giderken başına gelenler herkesi ürküttü. Doing my usual Uber eating, some food. I swear this. Our whole address gotta be set by the cemetery. Bro. I see this again. I'm just not gonna accept it. So make sure I'm not tripping. No. Make sure I'm not tripping. So, I'm dropping off the DoorDash. The Uber eating. I can't even get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. But see tapping at the window. He's definitely gonna hear it. What the fuck? Hell no. Hell no. Oh, fuck. Tripping.
know I'm not tripping. Marcus yaşadığı bu olaylardan o kadar korktu ki artık bir daha mezarlık çevresine yemek teslimatı yapmayacağını söylüyor. Özellikle ayakkabının kendi kendine hareket etmesi Marcus'u ciddi anlamda ürküttü. Ancak yaşananlar tabii ki kurguda olabilirdi. Çünkü videonun ilerleyen dakikalarında arabanın kapı kolu da kendiliğinden hareket ediyor. Hatta kapı direkt kendiliğinden açılıyor. Oh hell! Shit! Me! Shit! Sizce Marcus'un yaşadığı bu olayların arkasında gerçekten açıklanamayan bir şey mi vardı? Yoksa bunlar tamamen kurgudan mı ibaretti? Eğer bu yaşananların kurgu olduğunu düşünüyorsanız yorumlara kurgu yazın. Bir sonraki görüntüler İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki eski bir köyü keşfe çıkan bir çift tarafından kaydedildi. İlk bakışta oldukça sakin ve huzurlu görünen bu küçük köy aslında uzun yıllardır anlatılan ürpertici hikayeleriyle tanınıyor. Burası aynı zamanda birçok Harry Potter filminin çekildiği yerlerden biri olarak biliniyor. Köy yüzyıllardır neredeyse hiç bozulmadan korunmuş durumda ve bazı yapılar 13. yüzyıldan kalma orijinal halini hala koruyor. Köyde bulunan eski mezarlık ise yerel halk arasında oldukça gizemli bir yer olarak anlatılıyor. Videoyu 2009 yılında kaydeden bu çift mezarlığı görüntülediği sırada oldukça garip bir figürü de kayda aldı. Oh, come over here. Look at this. Look over by the grave. You see that moving around over there? Oh my gosh, I do see it. It's like a shadow. It's like a see-through. Oh my god, I can't believe I got that on tape. Oh my. Oh god, it just went. Oh, there it goes. Look. It just went behind the building. Oh my god, that was cool. See if I can find it again. Görüntülerde mezar taşlarının olduğu yerde adeta gölge gibi saydam bir figür kameraya yansıyor. Bir süre orada bekledikten sonra yavaşça sol tarafa, yani binanın arkasına doğru giderek gözden kayboluyor. Bu saydam figürün tam olarak ne olduğu belli değil, ancak kayda alan kişiler figür kaybolduktan sonra etrafa baksa da aynı şey bir daha kameraya yansımıyor. Peki sizin bu video ile ilgili düşünceleriniz nedir? Sıradaki video 2010 yılında Kolombiya'da kaydedilmiş. Genç bir adam mezarlıkta dolaştığı sırada ilerideki ağacın olduğu bölgede oldukça garip bir kadını fark ediyor. Adam kamerayı yavaşça sola doğru çevirdiği sırada bir kadın ağacın arkasına doğru yürüyor. Ancak adam orayı kontrol etmeye gittiğinde kimseyi bulamıyor. Sizce bu kadın ağacın arkasından bir anda nereye gitmiş olabilir?